Evet, merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam nasılsınız siz? İyisiniz. Hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada ülkemizde yapılacak 6. İnsan Hakları Film Günleri ile ilgili tanıtım toplantısı. Şu anda misafirimiz Vincent Papure, siyasi müsteşar Avrupa Birliği'nde, aynı zamanda daimi temsilci. Kendisi de bununla ilgili bize bilgi verecek. Türkiye genelinde şu anda 6 şehirde yapılacak İnsan Hakları Film Festivali ile ilgili kendisi de bilgi verecek. Onun bir tanesi de bir ayağı da Giresun'da yapılacak. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Aslında sözü kendisine bırakalım. Daha sonra biz bir toparlama ya da bir konuşma yaparız. Mr. Mayor, ladies and gentlemen, friends of Europe, good morning. I'm happy to be here today. We had just had a discussion with Mr. Mayor. I had a tour in the city center. I visited parts of the city, his history. I was impressed by the heritage of Giresun and the location also on the Black Sea makes it a very interesting and first-class place to visit. We are happy to organize this 6th European Film Festival in Giresun. Sayın Belediye Başkanı, değerli baylar ve bayanlar ve sevgili AB dostları, bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Az önce başkanla da fikirlerimi paylaştım. Kentinizi gezdim, kentinizden çok etkilendim. Giresun, Karadeniz'deki konumu, tarihi mirası ve kent olarak bence 1. sınıf bir kent. Burada olmaktan çok mutluyum. Ve Giresun'un İnsan Hakları Film Günlerine ev sahipliği yapmasından dolayı çok memnunuz. Actually, the films, the movies, people will have the opportunity to watch and without any charge. Everything will be free. They are organized around the 10th of December, which is the Human Rights International Day. Herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz bir şekilde gösterime sunulacak olan filmler aslında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir programa dahil. Why the 10th of December? It's when we adopted the Human Rights International Convention in New York. Maybe you know about it. In 1948, it was adopted on the 10th of December. Now it has become the International Human Rights Day, and the EU, as such, is organizing worldwide. So in Turkey, of course, in Turkey, because it's very important in Turkey. I will come to that later. But in other countries also, a Human Rights Film Festival. 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olmasının sebebi de 1948
senesinde New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler toplantısında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiği gün olması. Avrupa Birliği de bu sebeple 10 Aralık haftasında bütün dünyada bu tip etkinlikler düzenliyor ve Türkiye'de bu etkinliklerin düzenlendiği ülkelerden biri. Türkiye Avrupa Birliği için çok önemli bir ülke. Buna daha sonra tekrar değineceğim. This year, 2016, has been a very difficult year for all in the field of human rights. 2016 insan hakları bakımından bütün dünyada çok zor bir yıl oldu. Human rights violations are widely spread. İnsan hakları ihlalleri çok yaygınlaştı. Thousands of people lost their lives in wars, in conflicts, particularly in Syria next door. Binlerce insan savaşlarda ve çatışmalarda hayatını kaybetti. Bunların pek çoğu da Suriye'deydi. Thousands of women, children, and elderly people, and young people are being left injured or disabled, if not killed in some countries. Binlerce çocuk, kadın, genç insan, yaşlı insan eğer öldürülmedi ya da hapse girmediyse engelli bir şekilde hayatına devam etmek zorunda kaldı. Many people are being displaced and have to leave their homes and countries, and statistics on refugees and asylum seekers grow exponentially. Pek çok insan yerlerinden, evlerinden, ülkelerinden oldu. Mülteci sayısında inanılmaz bir artış gerçekleşti. But, and that's maybe a good news, I don't know, the struggle for human rights continues, and you can count on the EU and its member states for that aim. Fakat iyi bir haber de insan hakları için mücadele de arttı. Özellikle Avrupa Birliği insan hakları savunuculuğuna büyük önem veriyor. I am based in Ankara, the EU delegation in Ankara, and we've been running this Human Rights Film Festival for 6 years. Today we have the sixth, we will have this week the sixth session of the movies. Ben Ankara'da AB Türkiye Daimi Temsilciliği delegasyonunda görev alıyorum. Türkiye delegasyonu olarak 6. senemiz bu İnsan Hakları Film Festivali düzenlemekte. Bu sene 6. defa İnsan Hakları Film Festivali düzenliyoruz. So we run it in Giresun, and very grateful to Mr. Mayor for his support. But we also run it this time in Ankara, Istanbul, Şanlıurfa, Mersin, and Diyarbakır. Bu seneki film festivalinin ev sahibi kentlerinden biri Giresun. Başkana da teşekkürlerimi ilettim. Aynı zamanda Ankara, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa da ev sahibi kentler arasında. We have also launched a short film competition. Aynı zamanda bir kısa film yarışması da başlatıyoruz. We received 68 applications, so 68 short movies. We shortlisted 10 of them, and in Ankara on Saturday, which is as said the Human Rights International Day, we will watch this short selection of 10 movies, and we will select the 3 winners. Bu yarışma için 68 tane kısa film başvurusu aldık. Bunlardan 10 tanesi ön elemeye geçti. Dünya İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta Ankara'da bu 10 filmin gösterimi yapılacak ve 3 tane kazanan film seçilecek. So this will be in Ankara, but in Giresun you will have the possibility to watch quite a few movies which will put the light on the necessity to protect human rights, identity, tolerance, respect, human dignity, intercultural dialogue, which are all EU values. Ankara'da 10 tane ön seçimden geçmiş film gösterilecek. Siz de Giresun'da güzel filmler görme imkanına sahipsiniz. Giresun'da gösterecek olan filmler özellikle insan haklarının kimlik, tolerans, saygı, çok kültürlülük gibi
değerlere vurgu yapan filmler olacak. Bunlar aynı zamanda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin değerleridir. There are EU values, there are international values, they are just human values. I hope that people who will come and see these movies will enjoy them. This is the first idea, to enjoy the movies, and also draw lessons on how to protect human values, EU values, and also to make it the most of it to have a better world tomorrow. Bu değerler aynı zamanda evrensel değerlerdir, AB değerleridir. Filmleri seyredenlerin ilk önce tabii filmlerden hoşlanmalarını, keyifli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Ama aynı zamanda filmleri seyredenlerin bu filmlerden bir ders alması, insani değerlerin korunması ve daha iyi bir dünya yaratılması için ilham vermesini arzu ediyoruz. So I would like to express once again my deep appreciation for the support expressed by Mr. Mayor Aksu for this project. And I hope that there will be many both students or anybody who will be interested in these movies, who will come to see the movies on when does it start? On the 8th of December, 8, 9 and 10 of December. Please come to see the movies, try to learn about what the messages are in these movies, and I wish I could meet you again after this movie session. But now I can answer any question if you like. And thank you very much for coming today. And I wish you all the best and nice movie screenings all through this week. Thank you. Giresun Belediye Başkanımız Sayın Aksu'ya da bu projeye verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Özellikle halkın filmleri seyretmesi, öğrencilerin filmlere gelmesi çok arzu ettiğimiz bir nokta. 8'i, 9'u, 10'unda lütfen gelip filmlerimizi seyredin. Bu mesajları almanızı arzu ediyoruz. Aynı zamanda filmleri seyrettikten sonra tekrar bir araya gelip fikirlerinizi almak isterim. İyi seyirler diliyorum. Bugün geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, değerli. Ve soruları da eğer varsa Bir şeyler söyleyeyim, ondan sonra sorular alalım. Evet, gerçekten dünyamızda en büyük, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük nüfus hareketinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tabi bu başta Suriye olmak üzere, Irak olsun, Afrika ülkelerinden olsun, gerçekten çok ciddi bir göç hareketleri var. Bununla ilgili insan hakları ile ilgili kaygılar var. Sonuçta aynı dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyanın fertleri olarak mutlaka birbirimize saygı duymamız lazım. Birbirimizin yaşamına, kültürüne, inancına saygı duymamız gerekir. Bu bağlamda ben Avrupa Birliği temsilcisinin Giresun'da da böyle bir insan hakları ile ilgili film gösterisi olmasına büyük mutluluk taşıyorum. Ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Şunu da söylemek isterim. Bugün bizim için de çok özel bir gün. 5 Aralık dünyada biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin birçok üyesinden önce ülkemizde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Bu da çok önemli aslında. İnsan hakları açısından da çok önemli. Biz insana 1934 yılında kadınımıza ve erkeğimize eşit seviyeye getirmiş bir ülkenin fertleriyiz, ülkenin çocuklarıyız. Bu arada İletişim Fakültesinden değerli hocalarım var. Onları da bu olaya dahil etmek istedik. Kendilerine teşekkür ederim. Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi hocalarımız da burada. Oradaki öğrencilerimiz için de çok verimli olacağı inancındayım. İstersen tercüme et. Size tercüme değil de anladınız herhalde. I can understand a We little have the bit most- of Turkish, but not everything. I have to say I'm making progress. I'm learning Turkish. Okay. We have the most drastic population movement in the world now since the end of the Second World War. In Africa, in Syria, there are tons of migration flow, which creates the many human rights violations, as you addressed. But at the end, we live in the same world. We should respect our rights. We should protect the human rights. That's why we are now proud of holding the film festival in Giresun.
focusing on the human rights issue. And today is a very specific day to Turkey. It's 5th of December. And at the 5th of December, Atatürk, the founder of the Republic, gave the election rights to women. Just many years before most of the European countries did this. And it was very important in terms of the women equality, the gender equality, and it was very important in terms of the protecting the human rights, the women rights. And we are now have the professors of the Giresun University's communications department in the audience, and they give support to the organization of the film festival. Mr. Mayor also thanks them for their contribution. It just shows that Turkey can be a model also for Europe. It's not only Europe being a model for Turkey, but Turkey can be a model for Europe. And I agree, to give voting right to women is exactly the thing which makes things move. And probably it made lines move also in Europe in the 30s. To be honest, I don't really know. But I'm impressed that Turkey, before many Western European countries, gave the right to women. This is the legacy of Atatürk. Anlıyoruz ki sadece Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir model olmasının yanında Türkiye de Avrupa için bir model olabilir. Sizin dediğiniz gibi Atatürk'ün yaptığı, yani batıdaki ülkelerden çok daha önce kadınlara seçme hakkının verilmesi Türkiye'de çok önemli. Bu açıdan Türkiye'de Avrupa Birliği'ne model olabilecek unsurlar içeriyor. Evet, ben teşekkür ederim. Sorular varsa onları alalım. Görüyorum ki var. Onları da evet. Adil Şahin Radyo Flash. Türkiye'deki gelişmelere nasıl bakıyorlar? Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorlar Avrupa olarak? Kaygı duyuyorlar mı? Yoksa bu sürecin geçici bir süreç olduğuna mı inanıyorlar? Adil Şahin from Radio Flash, he asks you, how do you see the current developments in Turkey from the European point of view, and do you have some concerns? Yes, we have concerns and we expressed this concern many times. Endişelerimiz var ve pek çok defa da bunu dile getirdik. The rule of law, Özellikle hukukun üstünlüğü, transparency in how the trials will be conducted, şeffaflık çok önemli. and some other basic human rights absolutely necessity, and we said it on many occasions. Ve tabii insan haklarının pek çok olayda insan haklarına saygı duyulmuyor olması, bunlar konusunda endişelerimiz var. Pek çok mecrada da dile getiriyoruz. Devamında bir soru sorayım. Bu filmlerin genellikle insan haklarına dayalı olmasının altında yatan veya verilmek istenen mesaj bu mudur? And what is the underlying reason that you selected the human rights as the main theme of the film festival? Onu ben cevaplayayım ona. Şimdi 6.'sı düzenleniyor. Bu güncel değil arkadaşlar. Yani bu işte son bir yıllık ya da işte 15 Temmuz sonrasının bize getirmiş olduğu böyle bir insan hakları ile ilgili film festivali düzenlemesi değil. Hepinizin de bildiği gibi 6.'sı Türkiye'de düzenleniyor. Yeni bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Yanıt olarak yeterli sanırım. Mr. Mayor says this film festival, the human rights theme is not specific to this year. It's the 6th time that you organize this, so it is not because of that the EU concerns about the human rights in Turkey and then thus organize a film festival. To respond to your question, we had concerns before the attempted coup. 15 Temmuz'dan önce de bizim endişelerimiz vardı. We have even more concerns after. Ama 15 Temmuz'dan sonra endişelerimiz daha da arttı. We made it very clear in many reports that Pek çok raporda bunu açıkça da dile getirdik. we can't accept that all these journalists, writers, human rights defenders being sent to prison. There may be some ground for, in some cases, I do not know, what trials will say. But what we ask is to respect the rule of law, transparency,
trials should be conducted in a transparent way. For instance, people in prison should have access to a lawyer. This is something basic, right? Endişelerimiz daha da arttı. Özellikle gazetecilerin, yazarların, insan hakları savunucularının adil yargılanma olmadan hapise atılması konusunda endişelerimiz en üst seviyede, hukukun üstünlüğü konusunda, yargının şeffaflığı konusunda endişelerimiz en üst seviyede. Resul Yanlı, Yasalar Ajansı. Yargının şeffaflığı konusunda kendisinde hemfikiriz gazeteciler konusunda özellikle. Fakat Türkiye'deki bazı siyasetçiler ya da birçok siyasetçi Avrupa Birliği'nin terör örgütlerine yuva haline geldiğini ileri sürüyor. Kendileri bu konu hakkında neler söylemek ister? We totally share your concerns about the transparency of the judiciary and the imprisonment of the journalists, but on the other hand, many politicians in Turkey have some concerns that the EU supports the terrorist organizations. What's your opinion about this? Not at all. I don't know why there are such articles or such views expressed here and there, which I read, like you, but this is absolutely not the case. We don't support terrorist organizations. What is true is that if you take the PKK, for instance, there is a political wing, there is a military wing. What has to do with the military wing, we don't support at all. We consider PKK as a terrorist organization, it's very clear. But on the other hand, there is the political wing, and we consider that we may still have a dialogue with them. So we make the distinction between the two. I agree that from Turkey it's not easy to make the difference between the two. But in Europe, I mean, it's rather worse. But let me tell you, and very clear, we don't support terrorist organizations. Point. Neden Avrupa Birliği'nin terör örgütlerini, Türkiye'deki terör örgütlerini desteklediği gibi fikirlerin oluştuğunu ben anlamıyorum. Çünkü durum böyle değil. Türkiye'deki bir terör örgütüne Avrupa Birliği'nin destek verdiği durumu doğru değil. Biz terör örgütünün askeri kanadına destek vermeme konusunda oldukça açığız. Türkiye'de bu ayrım çok iyi yapılmıyor olabilir ama işin bir de siyaset kanadı var. Türkiye'de siyaset yapanlarla bu işin askeri kanadının, yani terör örgütü kanadının biz çok iyi ayrımındayız. Bazen Türkiye'de bu ayrım çok iyi yapılamayabiliyor. Cavit Özdemir, Yeşil Giresun Gazetesi. Efendim şimdi konuşmalarınızda Türkiye'nin Avrupa Birliği için çok önemli olduğundan bahsettiniz. Ancak Türkiye 53 yıldan bu yana Avrupa Birliği'ne bir türlü giremiyor. Çeşitli gerekçeler öne sürülüyor. En son Avrupa Parlamentosu Başkanı'nın Türkiye'deki Türk Cumhurbaşkanı'nın idamları konuşmasının ardından idamlar geri gelirse müzakereler durur şeklinde bir açıklaması var ve Türk Cumhurbaşkanı da yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'ne bir süre verdiklerini, gerekirse halk oyuna gideceklerini, Avrupa Birliği için referanduma gideceklerini ifade ettiler. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? You expressed that Turkey is a very important country for the EU, but on the other hand, it's been 53 years that Turkey tries to be a member of the European Union, and there are many excuses from the European side. And also the President of the European Parliament had a declaration on the death sentence if Turkey gets the death sentence now, and he said the negotiations will be freezed, and Mr. Erdogan, President of Turkey, said that the EU has time until the end of the year, and then there will be a referendum on being a acceding country on the EU or not. What are your opinions about this? Many questions. Yes. First, as far as I know, to be precise, there is nothing official about an EU referendum. This is not the question. What I read in the press and statements by Prime Minister, President, is there will be a referendum on the new constitution. I mean, don't mix the two. They are different issues.
referandum konusunda Avrupa Birliği'ne müzakerelere devam edip etmemiz konusunda değil, daha çok başkanlık sistemiyle ilgili bir referandum olacağını görüyorum. And then you said Turkey has been waiting for 50 years. This is partly true, partly wrong, because the Ankara statement of 1963 gives a European perspective to Turkey. But it doesn't mean that we started negotiations 50 years ago. Türkiye'nin 50 yıldır Avrupa Birliği kapısında beklemesi noktasına gelince de bu bir taraftan doğru, bir taraftan doğru değil. 1963 Ankara Anlaşması ile başladı ilişkiler. Bu Türkiye'ye bir Avrupa Birliği perspektifi verdi. Fakat müzakerelerin başlamasından çok daha sonra oldu. I agree, however, that even though we started negotiations in 2005, it took a long time already to start negotiations, open chapters. Gerçi müzakereler de 2005 yılında başladığı için onda da bayağı bir süre geçti ve müzakere başlıklarının açılmasında yol alınamadı. But we pledged to speed up negotiations last March when we agreed on how to deal with the refugee crisis. So things are speeding up. Many people in Brussels are working on Turkey to open the chapters, to go through the benchmarks, what we call the benchmarks, etc. And people are really speeding up negotiations in Brussels. And what we need also is support by Turkey, because we can do our job, but Turkey also needs to do its own job. And we have excellent relations with all ministries in Turkey, despite what you may read in the press, which from time to time I do not understand, because we have excellent technical contacts with all ministries in Turkey, and they are very much committed to speeding up negotiations also. So I am confident we are making progress, and we will continue to make progress in the years to come. And then the statement at the Parliament in Strasbourg. Decision will be taken by the governments, and the MPs, the members of the Parliament, they may have their own judgment, and they just, I think, they sent a message that they also felt frustrated by the speed of negotiations and the quality of the relationship. But I think we should see the things in a more optimistic way. We are speeding negotiations, and we opened new chapters in the last month, and that's something new for Turkey. And we don't prejudge of the future, and in the end, the governments will decide how they want to handle the relationship with Turkey. But we should respect the balance of powers. There are the governments, there are the parliaments. They may express their own views, but this decision is not legally binding. Geçtiğimiz Mart ayında mülteci kriziyle ilgili yapılan anlaşma sonrasında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler hızlanmaya başlamıştı. İnanın Brüksel'de pek çok insan müzakerelerin hızlanması için çalışıyor. Bu konuda Avrupa Birliği de Türkiye'de üstüne düşenleri yapmalı, ama süreç hem Türkiye hem de Avrupa Birliği tarafından aslında destekleniyor. Basında okuduklarınızı bir tarafa bırakın. Türkiye'deki bakanlıklar Avrupa Birliği'nin müzakere başlıklarının açılıp kapanması konusunda, müzakerelerin hızlanması konusunda ciddi çaba gösteriyorlar. Brüksel'de Türkiye ile ilgili çalışan çok kişi var. Biz müzakerelerin sürmesinden ve bu ivmenin artmasından yanayız. Avrupa Parlamentosu'nun kararına gelince, Türkiye ile ilgili bir karar olacaksa bu kararı hükümet ve devlet başkanları verecek. Buradaki karar, Avrupa Parlamentosu'ndaki karar Avrupa parlamenterleri tarafından verildi. Ama biz olaylara daha iyimser bakmalıyız. Aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin kurumları arasındaki güçler dengesine de saygı duymalıyız. Avrupa Parlamentosu'nun kararının hukuki bir yaptırımı yoktur. Biz ileriye daha iyimser bakıp geçmiş aylardaki ivme kazanmış olan müzakere başlıklarına yoğunlaşıp müzakereler üstünde durmalıyız. Müzakerelerin hızlanması üzerinde durmalıyız. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum bununla ilgili. Şimdi hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaş ortamında